biyoloji bilimi ve canlıların ortak özellikleriyle başlamış oluyoruz. Biyoloji bilimi ilk konumuz. Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalı olarak geçmektedir. Biyoloji Yunanca iki kelimeden oluşmaktadır. Bios ve logos kelimelerinden oluşmuştur. Bios hayat demek, logos ise bilim demek. Yani kısaca hayat bilimi veya canlı bilim olarak geçer yani. Tanım olarak baktığımızda biyolojiye canlıları, bunların özelliklerini, yapı ve işlevlerini, canlı ve cansızların ilişkilerini bilimsel olarak inceleyen bilim dalıdır. Sonuçta biyolojiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına biyolog denilmektedir diyoruz. Peki biyoloji günlük hayatta hangi sorunlara katkı sağlamaktadır? Bunu 5 başlık adı altında topladık. Bunlardan birincisi ve önemli belki de gıda sıkıntısı. Biliyorsunuz dünya nüfusu gittikçe artmaktadır ve yeni besin kaynakları araştırılmaktadır. Biyoloji de bu konuda elinden geleni yapmaktadır. Madem canlı üretiliyor, daha verimli canlıların üretilmesiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. O zaman gıda sıkıntısına çözüm bulma yolunda verimli hayvan ve bitki üretimini desteklemekte ve bununla ilgili çalışmalar yapmaktadır. İkincisi, adli tıpta suçluların tespit edilmesi, kriminal inceleme, parmak izi olayları gibi birçok çalışmaların mevcuttur. Üçüncü olarak, hastalıkların tedavisinde ilaçların geliştirilmesi. Biliyorsunuz günümüzde pandemi yaygın şu an. Covid hastalığı meşhur. Onunla ilgili aşı çalışmaları ve bunlarla ilgili bir takım antikor testleri veya antikor üretilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Yine biyolojinin alanı içerisine girmektedir arkadaşlar. Dördüncüsü, çevresel sorunlara çözüm üretme ve küresel kirliliğin yok edilmesine katkı sağlama. Bazı biliyorsunuz kirliliklerin biyolojik olarak yok edilmesi gerekiyor. Yani siz bakteri veya arke, özellikle arkeler kullanılmakta bu yönde. O arkeleri kirliliğin çözümü için üretiliyor ve biyolojik olarak dünyada meydana gelen bu küresel kirliliğin yok edilmesinde bir takım canlılar üretimini sağlıyorsunuz. Ve bu şekilde çözüm üretmeye çalışıyor. Ve beşincisi, biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir bir doğanın devamlılığını sağlama veya böyle bir yönteme başvurulmamış olsaydı şu an kelaynaklar sadece geçmişte var olan türler olarak anılacaktı. Ama şu an sayıları çoğaltılmış oldu. Bu da biyolojinin çalışma alanına girmektedir. Şimdi niye canlıların ortak özelliklerini işliyoruz dersek, canlı kavramı soyut bir kavramdır. Soyut kavramların tanımı tam olarak yapılamaz. Biz canlıyı anlatabilmek için bir takım özelliklere bakarız. İşte bu sahip olmuş olduğu özelliklerin tamamına canlıların ortak özelliği diyoruz arkadaşlar. İlk konuyla başlayalım. O zaman birinci canlıların ortak özelliğinde hücresel yapıdan bahsedeceğiz. Elbette ki tüm canlılar yapı ve görev birimi olan hücre veya hücrelerden meydana gelir. Yani tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilirler. O zaman tüm canlılar hücrelerden meydana gelir ifadesini kullanıyoruz ve canlıları sınıflandırırken hücre tipine göre ikiye ayırıyoruz. Prokaryot hücreli canlılar, ökaryot hücreli canlılar. Prokaryot hücreli canlılarda iki tane alem var. Bitkiler alemi ve arkeler alemi diye. Ökaryot hücreli canlılarda ise protist alemi, mantarlar alemi, bitkiler alemi ve hayvanlar alemi olmak üzere 4 tane alem anlatılmaktadır diyoruz. Virüsler hücresel yapıya sahip olmadığı için sınıflandırmada yer almıyorlar. Çünkü biz sınıflandırmada hücre tipine göre canlıları sınıflandırıyoruz. Evet arkadaşlar, prokaryot hücreli canlılara baktığımızda bunlar zarla çevrili çekirdek ve zarlı organel taşımıyorlar. Ve tek hücreden meydana geliyorlar. Yani bütün prokaryot hücreli canlılar tek hücrelidir diye vurgumuzu yapıyoruz. Zarsız iki tane organel vardır biliyorsunuz. Biri sentrozom, diğeri ribozomdur. Sadece ribozom organelini taşıyorlar. Yani sentrozomu da taşımıyorlar. Bunu da bilmemiz lazım. Sonuçta prokaryot hücreli canlıları yani bakteri ve arkeleri incelediğimizde tamamının çeperli olduğunu görüyoruz. Tamamı tek hücrelidir.
sadece ribozom organeli vardır diyoruz. Yine birçok metabolik olayı gerçekleştiren yapılar vardır ama onlar organel düzeyinde değildir. Ökaryot hücreli canlılara baktığımızda zarla çevrili çekirdek ve zarlı organellere, zarsız organeller de var tabi, sahip olan canlılardır. Bunlar tek ve çok hücreli olabiliyorlar. Hücre çeşidine göre de organellerde farklılık gösteriyorlar. Mesela diyoruz ki sentrozom hayvansal hücrelerde vardır, bitkilerde yoktur diyoruz. Yani gelişmiş bitkilerde sentrozom yoktur diyoruz. Yine bitkilerde olup mesela hayvanlarda olmayan kloroplast dediğimiz organeller bulunmaktadır diyoruz. O zaman hücresel farklılıkları canlı çeşidine göre değişmektedir diyoruz. Canlıların ikinci ortak özelliği beslenmedir. Tüm canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için beslenmek zorundadır. Tabii biz beslenme deyince sanki besinleri hazır almak lazım gibi düşünüyoruz ama beslenme tipi de iki tiptir. Bunlar kendi besini kendisi üreten, üretici veya ototrof canlılar, bir de besinlerini ortamdan hazır alan heterotrof dediğimiz tüketici canlılar diye ikiye ayrılacaklar. Üretici canlılara baktığımızda bunlar inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparken kullandıkları enerji çeşidine göre ikiye ayrılıyorlar. Eğer ışık enerjisini kullanıyorsa fotosentez yapanlar veya kimyasal enerjiyi bu besin sentezinde kullanıyorlarsa kemosentez yapanlar diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi fotosentez yapan canlılar hangileri dersek işte bitkiler, algler, bazı bakteriler ve bazı arkeler. Çünkü bazı bakteri ve arkelerin fotosentez yapmayanları da var. Çeşitleri çok onların. O yüzden bitkilerin tamamı, alglerin tamamı fotosentez yapar. Ama bazı bakteri ve arkeler de fotosentez yapabilir diyoruz. Bunlar güneş ışığı yardımıyla kendi besinlerini kendileri üretmiş oluyorlar. Bakteri ve arkelerde kimyasal enerjiyi kullanarak kemosentez yapan türleri vardır. Ve sadece bakteri ve arkeler kemosentez olayını yapar. Yani bunların haricinde kemosentez yapan başka bir canlı türü yoktur. Besinlerini dış ortamdan hazır olarak alan canlılara tüketici yani heterotrof canlılar denir demiştik demin de. Bunlar mantarlar ve hayvanlar besinlerini ortamdan hazır olarak alıyorlar. İki tane örneğe verdik. Bazı canlılar hem ototrof hem de heterotrof beslenebilir. Yani hem besin üretimini yapabilir hem de besinlerini hazır olarak alabilirler. Bunu ortam şartları tetikleyebilir. Öglana'ya bakıyoruz. Işığın varlığında fotosentez yapıyorlar. Çünkü kloroplastları vardır yani. Ama ışık yoksa besin ihtiyaçlarını ortamdan monomer yapıda olan besinlerini dış ortamda hazır olarak difüzyonla hücre içerisine alıyorlar. O zaman Öglana'da fotosentez yapması ototrof beslenmeye örnek oldu. Difüzyonla besinlerini alması heterotrof beslenmeye örnek oldu. Üçüncü canlıların ortak özelliği tüm canlılar organizasyona sahiptir diyoruz. Yani bir koordinasyondan bahsediyoruz. Tek hücreli canlılarda atomlar bir araya gelmiş ki moleküller oluşmuştur. Moleküller bir araya gelmiştir. Organeller oluşmuştur. Ve organellerin de bir organizasyonu sonucunda hücre meydana gelmiştir. Yani tek hücreli canlılarımız bu organizasyon ile hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Çok hücreli canlılarda elbette ki onlar da hücrelerden oluştuğu için onların da hücrelerinin oluşumunda atomlar, moleküller ve organeller arasında bir organizasyon olmuştur ki hücreler meydana gelmiştir. Çok hücreli olduğu için hücreler de arasında bir organizasyon vardır ki dokular oluşmuştur. Dokuların organizasyonu organları oluşturur. Organların organizasyonu sistemleri oluşturmaktadır. Ve böylece organizma meydana gelebilsin. Çok hücreli bir canlı meydana gelebilsin diyoruz. Örneğin bir kemik hücresi, kas hücresi bir kemik dokuyu, kas dokuyu oluşturur. Bunlar da bir kol kasını veya kol kemiğini oluşturur organ boyutunda. İskelet kas sistemlerimizi meydana getirirler ve tüm sistemler bir uyumlu çalışarak insanı meydana getirir biliyorsunuz. Organizmayı meydana getirir. Şimdi bir insanın bütün sistemleri tam çalışmasına rağmen biliyorsunuz bir böbrekte problem meydana geldiğinde
insanın ölümüyle sonuçlanır eğer müdahale edilemezse, organ nakli yapılamazsa. Şimdi bütün sistemler düzenli çalışıp bir sistemin sadece bir organında meydana gelen bir problem niye ölümle sonuçlanır dersek, sonuçta bütün sistemler bir fabrikanın dişlileri gibi uyum içerisinde çalışmaktadır. Siz o fabrikanın çalışan dişlilerinden bir tanesini kaldırırsanız o zaman fabrikanın çalışımı durmaktadır. Aynen böyledir. İnsanlarda ve canlılarda yine aynı şekilde bir koordinasyon ve bir organizasyon söz konusudur diyoruz. Dördüncü ortak özelliğimiz duyarlılıktır. Yani etkilere karşı tepki vermektir. Etki tepki prensibini fizikten de biliyorsunuz yani. Tüm canlılar içeriden veya dışarıdan uyarı gelebilir. Bu uyarılara karşı tepki verirler diyoruz. Bu uyarılar fiziksel olabilir, kimyasal olabilir, optik olabilir diyoruz. Yani uyarı çeşidi değişebilir. Ama sonuçta hangi uyarı çeşidi olursa olsun canlılar tepki verir diyoruz. Tabii bu tepki canlının hayatını devam ettirebilmesi için gereklidir. En basitinden yani elektrik akımını temas eden birinin hızla refleks olarak elini çekmesi olayı hayatını kurtarır. Yani eğer böyle bir refleksimiz olmasaydı tabii ki canlılık faaliyeti sona erecekti yani. O zaman tepki olayı canlıların hayatını devam ettirebilmesi için çok önemli bir adaptasyondur yani öyle diyeyim. Sonuçta bir yaşamsal faaliyetini devam ettirmek için sahip olduğu bir özelliktir yani. Tabii canlılarda farklı tepkiler olabilir. Mesela öglanaya bakıyoruz. Kamçısını kullanarak ışığa doğru hareket eder. Çünkü sonuçta fotosentez yapacak. O zaman ışığın varlığı yokluğu yerine göre ne yapıyor? Bir tepki veriyor. Yine bitkilerde ışığa yönelim hareketleri bir duyarlılıktır, bir tepkidir yani. Köpeklerde ses duyduğunda ilk olarak kulakları döner. Daha sonra kafasını o sesin geldiği yere doğru çevirirler. Sonuçta bunlar birer tepki olaylarıdır diyoruz. Tüm canlılar etki karşısında tepki gösterir. Beşinci ortak özelliğimiz arkadaşlar hareket. Tüm canlılar hareket edebilirler. Hareket deyince genelde yer değiştirme olarak algılıyoruz. Bu yanlış. Çünkü hareket iki türlü oluyor. Pasif ve aktif olabilir. Yani gözle görebildiğimiz, algılayabildiklerimizde aktif hareket diyoruz. Gözle algılayamadığımız hareketlerde pasif hareketler diyoruz. Hayvanlarda mesela iskelet ve kas sisteminden dolayı aktif hareket ediyorlar. Biliyorsunuz bir yer değiştirme hareketinden bahsediyoruz. Yine tek hücreli bazı canlılarda da sil var, kamçı var, yalancı ayak var. Bunlar da yine gözle görülebilir bir hareket söz konusudur. O yüzden aktif hareket ederler diyoruz. Fakat bitkiler mesela hani biz hareket etmez gibi söylüyoruz ama bitkiler de hareket ediyorlar. Yani şimdi baktığınız zaman tropizma hareketleri vardır. Yani bir yönelim hareketi vardır. Siz pencere kenarına koyduğunuz bitkinin yapraklarının belli bir süre sonra hepsinin ışığa doğru döndüğünü görüyorsunuz. Yine bir Nasti hareketi vardır. Küstüm otu bitkisini duymuşsunuzdur yani. Parmağınızı dokundurduğunuzda hemen turgor basıncını kaldırarak bir hareket yapmaktadır. Sonuçta yönelim hareketi olsun, Nasti hareketi olsun bunlar bitkisel hareketler olarak geçmektedir. Diğer canlıların ortak özelliği üremedir. Altıncı özelliğimizdir. Şimdi üreme tüm canlılar nesillerini devam ettirebilmek için elbette ki kendine benzer yavrular meydana getirirler. Bu yüzden üreme canlıların ortak özelliğidir. Fakat canlıların yaşaması için değil, soyunu devam ettirebilmesi için gerekli olan bir özelliktir. Bu yönüyle sorularda karşımıza gelmektedir. Yani üreme özelliğini kaybetmiş bir canlı yine yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilir. Tamam mı? Yani bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Üreme de kendi alanda ikiye ayrılıyor. Eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere iki çeşittir diyoruz. Eşeysiz üremeye baktığımızda canlının üreme için başka bir canlıya ihtiyaç olmadan yaptığı üremedir. Yani bir ata canlıdan bahsediyoruz. O ata canlıdan yeni canlılar meydana geliyor. Sonuçta genetik çeşitlilik olmadığından dolayı değişen çevre şartlarına uyum yetenekleri zayıf oluyor. O yüzden dayanıksız bireyler meydana geliyor. Yani eşeysiz üreme hızlı bir üremedir. Genelde bahçe kurarken kullandığımız bir yöntemdir. Çelikleme yöntemini kullanırız biliyorsunuz. Veya doku kültüründen kullanıyoruz. Bunlar hızla o canlıdan üretimini sağlıyor. Hızlı verim elde ediyoruz. Fakat çeşitlilik olmadığı için
değişen ortam şartlarında da dayanıksız bir bahçe oluşturmuş oluyoruz yani. Eşeyli üreme böyle değildir. Burada iki canlının beraberce yavru meydana getirme şekli olan üremedir. Tabi istisna örnekleri vardır. Yani hermafrodit olan iki cinsiyete sahip olan bireyler de vardır. Yani burada şart iki canlı olması değil, iki üreme organının bulunması şartı vardır yani. Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü istisna örnekleri vardır. En basitinden bitkilerde yani. Erselik bitkiler vardır. Erkek ve dişi organı beraber meydana getiren bitkilerdir. O zaman bu eşeyli üreme genetik çeşitlenmeye sebep olduğu için, çeşitlilik meydana getirdiği için elbette ki değişen çevre şartlarına da dayanıklı bireyler oluşturmaktadır.